Hepimizin aşina olduğu, belki farkında olmadan mırıldandığı türküler var, değil mi? Mesela Çanakkale içinde vurdular beni. Hani çok bilindik. Peki ya bu türkünün aslında Çanakkale Savaşı'yla doğrudan bir bağı olmayabileceğini, hatta belki başlangıçta bir türkü formunda bile olmadığını söylesek ne düşünürdünüz? İşte bugün sizin bize sunduğunuz kaynakları mercek altına alıyoruz ve Türkiye'nin halk türkülerinin o bildik ezgilerinin ardındaki şaşırtıcı, bazen de tartışmalı ve çok katmanlı dünyayı birlikte aralıyoruz. Aynen öyle. Bu incelemede göreceğiz ki türküler sadece melodiden ibaret değil aslında. Yani tarih, toplumsal hafıza, devlet politikaları, hatta sansür gibi pek çok unsurun izlerini taşıyorlar. Amacımız da bu kaynaklar doğrultusunda o çok tanıdık ezgilerin altındaki saklı hikayeleri, geçirdikleri dönüşümleri ve bazen de kasıtlı olarak silinmiş olabilecek geçmişleri ortaya çıkarmak. O zaman hemen başlayalım. Bu bildik ezgilerin ardındaki bilinmeyenlere doğru bir yolculuğa çıkalım. İlk olarak şu meşhur Çanakkale içinde vurdular beni meselesiyle başlayalım isterseniz. Kaynaklarınız bu türkünün kökeni hakkında ne gibi şüpheler uyandırıyor? Gerçekten Çanakkale ile doğrudan ilgisi olmayabilir mi? Kaynaklar, bir türkünün içinde geçen yer isminin, o türkünün kesinlikle oraya ait olduğu anlamına gelmeyebileceğine dair güçlü işaretler sunuyor aslında. Çanakkale türküsünün bestesinin Kevser Hanım'a ait olduğu ve savaşla doğrudan bağlantılı olmadığı yönündeki iddialar bunun bir örneği. Metinler bunun tekil bir durum olmadığını da vurguluyor. Yani başka örnekler de var. Mesela Kars türküsünde İstanbul geçebiliyor. İstanbul'dan gelen Tatar gibi. Ya da Kütahya türküsünde yine İstanbul. Ay İstanbul sen bir ham mısın? Urfa türküsünde Diyarbakır, Diyarbakır dolar şimdi. Van türküsünde Urfa, Urfa'ya paşa geldi. Ürgüp türküsünde Tokat, Tokat yaylasında. Yani demek istediğim şu, sizin kaynaklarınız diyor ki bir yer adı duyunca hemen bu türkü oranın dememek lazım. Türküler zaman içinde farklı olaylara, duygulara uyarlanıp dönüşebiliyor. Bu yaşayan bir süreç yani. Bu çok ilginç. Yani bu durumda türkülere sonradan, belki de orijinal bağlamıyla hiç ilgisi olmayan hikayelerde yakıştırılabiliyor anlaşılan. Kesinlikle. Kaynaklarınızda Erzurum yöresinden Kırmızıgül türküsü çarpıcı bir örnek olarak veriliyor mesela. Anlatılan popüler bir hikaye var. İşte cepheden dönen asker gece annesini uyandırmamak için karısının koynuna giriyor. Anne sabah gelinin yanında yabancı bir erkek görünce ikisini de öldürüyor. Sonra da o kişinin oğlu olduğunu anlayıp boğaltı yakıyor. Çok trajik bir hikaye. Ancak kaynaklarınız türküyü derleyen Muharrem Akkuş'un böyle bir hikayeyi hiç duymadığını açıkça belirttiğini aktarıyor. Belli ki bazen, belki biraz da pazarlama amacıyla diyelim, özellikle vatan millet temalarıyla süslenmiş, daha kolay benimsenen hikayeler uydurulabiliyor türküler etrafında. Evet, bu adaptasyon ve hikaye ekleme meselesi önemli bir nokta gibi duruyor. Kaynaklarınızda sıkça referans verilen bir başka konu da Yemen türküleri. Neden bu kadar çok Yemen türküsü olduğu algısı var? Sanki bütün ağıtlar orası için yakılmış gibi bir izlenim doğuyor, değil mi? İşte kaynaklarınız tam da bu algının kökenlerine iniyor aslında. Aslında Balkanlar, Kırım gibi çok farklı cephelerde verilen kayıplar için yakılmış birçok ağıtın zamanla Yemen türküsü olarak etiketlendiğini ya da sözlerine sonradan Yemen kelimesinin eklendiğini belirtiyorlar. Bunun temel nedenleri var tabii. Birincisi, Yemen o dönemin kolektif hafızasındaki en travmatik, en çok can kaybının yaşandığı savaşlardan biri. Bu durum yani halkın belleğinde derin bir yara açmış. İkincisi, Yemen adeta Osmanlı yönetiminin askerleri gönderdiği meçhul, geri dönüşü olmayan acımasız bir coğrafyanın sembolü haline gelmiş. Askere alınan gençler çoğu zaman nereye gittiklerini bile bilmiyor, bir daha haber alınamıyor onlardan. İşte bu kayboluş, bu bilinmezlik en çok akılda kalan ve en trajik yer olan Yemen'le özdeşleşmiş sanki. Hatta bazı metinlerde geçen Muş misali gibi ifadelerin bile Yemen'e gönderme yaptığı düşünülüyor. Değil, aynı zamanda halkın çaresizliğini ve Osmanlı yönetimine yönelik üstü kapalı ya da bazen açık eleştirilerini de barındırıyor. Kaynaklarınız Şarkışla'dan Karaburun'a, Batı Trakya'dan Hozat'a, Çayeli'nden Muş'a ve Erzurum'a kadar pek çok örnek sıralıyor. İşte
Merhametsiz padişahlar askeri, zenginimiz bedel verir askerimiz fakirden, kör olsun beni gönderen gibi dizeler bu eleştirel damarı çok net ortaya koyuyor aslında. Yani Yemen türküleri bir nevi halkın organik tepkisinin, yaşadığı trajedinin filtresiz bir ifadesi gibi. Çanakkale türküleri bu resimde nerede duruyor? Onların tonu neden bu kadar farklı hissettiriyor bize? Çanakkale'min durumu oldukça farklı, evet. Kaynaklarınız bu ayrımı net bir şekilde çiziyor. Çanakkale devlet tarafından bilinçli bir şekilde bir kahramanlık destanına dönüştürülmüş bir anlatı. Yemen türkülerinde gördüğümüz o yaygın, derin trajedi hissi veya yönetime yönelik eleştirel ton, Çanakkale türkülerinde neredeyse hiç yok. Hatta şu meşhur Çanakkale içinde türküsünün sözlerine baktığınızda bile ölümden, şikayetten ziyade bir tür metanet ve kahramanlık vurgusunun ağır bastığını görürsünüz. Bu yüzden Yemen ve Çanakkale türkülerini aynı kefeye koymak pek mümkün değil. Biri halkın doğrudan, filtresiz acısını ve yer yer eleştirisini yansıtırken, diğeri daha çok resmi ideolojinin şekillendirdiği, kontrol altında tuttuğu bir anlatı olarak beliriyor kaynaklarınızda. Türkülerin köken ve anlamlarındaki bu akışkanlık, bu dönüşüm gerçekten kafa açıcı. Ama kaynaklarda bir de daha doğrudan bir müdahale biçimi var, sansür. İskender Pala'nın bazı türkü sözlerini ahlaka aykırı bulup sansürlenmesini istemesinden bahsediliyor mesela. Hatta 12 Eylül darbesi döneminde de türkülerin sansürlendiği belirtilmiş. Yani bu yeni bir olgu değil anlaşılan. Evet, türkülerin içeriği maalesef her dönemde iktidarlar veya belirli kesimler için bir sorun teşkil edebilmiş gibi görünüyor. Kaynaklarınız 12 Eylül döneminde "Odam kireç tutmuyor" türküsünün sözlerindeki uygunsuzluk gerekçesiyle yasaklandığını aktarıyor. Hatta Can Yücel'in bu duruma verdiği esprili tepki de anlatılıyor. Türkünün yasaklanma sebebi olan "Soyun da gir koynuma" dizesini "Giyin de gir koynuma" diye okuyarak dönemin zihniyetiyle dalga geçmesi gibi hoş bir anekdot. Peki bu sansür mekanizması her zaman işe yaramış mı? Yani gözden kaçan, belki anlaşılamayan durumlar olmuş mu? İşin ironik tarafı da bu aslında. Kaynaklar bazı türkülerdeki erotik göndermelerin belki de üstü kapalı veya deyimsel anlatımları nedeniyle anlaşılamadığı için sansürden kurtulabildiğini belirtiyor. Davut Sulari kaynaklı Beni Beni türküsü buna iyi bir örnek olarak gösteriliyor. Hani kirpiğin kaşıma değdiği zaman bekletme sevdiğim vur beni beni dizeleri. Aslında oldukça açık bir şekilde cinsel birleşmeyi anlatan bu dizeler muhtemelen bu dolaylı anlatım sayesinde sansürlenmemiş. Fakat çoğu türkü bu kadar şanslı olamamış maalesef. Örneğin Mesudiye yöresinden derlenen Eminem Tatar mısın türküsünün orijinalindeki Benimle Yatar mısın dizisinin resmi arşive Benimle Kaçar mısın olarak kaydedildiği belirtiliyor kaynaklarda. Sadece bu da değil. Tatar kelimesi pazar yapılmış, şeftali kelimesiyle açıkça kastedilen kadın memesi metaforu ise bildiğimiz meyve anlamına indirgenerek masumlaştırılmış. Aynı türkünün Bilecik versiyonunda da benzer bir müdahale ile yatmak yerine kaçmak fiilinin kullanıldığı aktarılıyor. Yani müdahale sadece erotik bulunan ifadelere yönelik değil miymiş? Başka şeyler de mi değiştirilmiş? Hayır, sansürün veya düzeltmenin hedefi sadece erotizmle sınırlı kalmamış, kaynaklarınız etnik veya dini referansların da benzer şekilde değiştirildiğini veya yok edildiğini gösteriyor. Antep türküsü Bahçalarda Mormeni bu duruma çok çarpıcı bir örnek. Türkünün aslının ya sen gel Müslüman ol ya ben olam Ermeni şeklinde olduğu ancak bir Müslümanın Ermeni yani Hristiyan olmasının o dönemki resmi ideoloji açısından kabul edilemez bulunması nedeniyle bu dizenin yerine elleş sarıyor seni gibi tamamen anlamsız ve alakasız bir ifadenin monte edildiği belirtiliyor. Kaynaklar bu tür müdahaleleri devletin kimin, neyi, nasıl söyleyeceğini belirleme, yani ifade biçimlerini ve kültürel kimlikleri kontrol etme arzusunun bir yansıması olarak yorumluyor. Bu kontrol mekanizması anlaşılan türkülerin derlenme sürecinin kendisine de işlemiş. Kaynaklarınızda Muzaffer Sarı Sözen ismi sıkça geçiyor. Genelde halk müziğini derleyip koruyan önemli bir figür olarak bilinir ama sizin sunduğunuz metinler ona biraz daha farklı, belki daha eleştirel bir yerden bakıyor gibi geldi bana.
Evet, kaynaklar Sarı Sözen'i sadece bir müzikolog veya derleyici olarak değil, daha geniş bir tarihsel ve politik bağlam içinde konumlandırıyor aslında. Onu 1930'lar sonrasında şarka ait görülen kültürel unsurlara yönelik baskılar ve Batı müziğini yayma çabaları beklenen sonucu vermeyince, devletin mevcut halk müziğini ve kültürünü kendi denetimi altına alma projesinin kilit figürlerinden biri olarak tanımlıyorlar. Çalıştığı kurumun, yani Ankara Devlet Konservatuarı ve sonrasında TRT'nin o dönemin korku ve ihbar mekanizmalarından bağımsız olmadığı, dolayısıyla Sarı Sözen'in de bu genel ideolojiye ve politikalara uymak durumunda kaldığı vurgulanıyor. Yani onun çalışmalarını değerlendirirken içinde bulunduğu bu yapıyı ve atmosferi göz ardı etmemek gerektiğini söylüyor kaynaklarınız. Hatta kaynaklar Sarı Sözen'in alan çalışmasının coğrafi olarak düşünüldüğü kadar kapsamlı olmadığını da iddia ediyor. Örneğin Sivas'ın doğusunu veya Isparta'nın batısını pek bilmediğini. Ningi ve Ningi Bolli'ye bile ancak 1950'de o da sadece 4 günlüğüne gidebildiği aktarılıyor. Eğer üzerinde devlet politikası baskısı olmasaydı ve daha özgür hareket edebilseydi, derlemelerinde Türk olmayan kültürlere ait çok daha fazla örneğe rastlayabileceği öne sürülüyor. Ayrıca bir ihtimal daha var tabii, türküleri aktaran kaynak kişilerin de çekinerek devletin hoşuna gitmeyeceğini düşündükleri bilgileri eksik veya değiştirerek aktarmış olabilecekleri ihtimali üzerinde de duruluyor. Olmadığını, Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki genel ulus inşa etme ve bu süreçte her şeyi Türk olarak etiketleme politikasının bir parçası olduğunu vurguluyor. Türkülerden somut örnekler veriliyor yine. Mesela çok bilinen Malatya, Malatya bulunmaz eşin türküsünün sözleri Kemalist bir öğretmene ait olsa da müziğinin aslında bir Ermeni ezgisi olduğunun hiçbir yerde belirtilmemesi eleştiriliyor. Ya da Niksar'ın Fidanları türküsünün Rum kökeninin tamamen göz ardı edilmesi. Artvin'in meşhur Atabarı oyun havasının aslında Artvin barı veya daha eski adıyla Ermeni barı olduğunun gizlenerek sanki ezelden beri Atabarıymış gibi sunulması gibi pek çok örnek sıralanıyor. Bu bir nevi kültürel hafızanın yeniden yazılması çabası aslında. Peki ya sıkça Kars türküsü olarak duyduğumuz ama aslında Azerbaycan veya İran Azeri kökenli olan havalar, kaynaklarınız neden bunlara özellikle Azeri denmesi gerektiğini vurguluyor? Bu da mı aynı Türkleştirme mantığıyla ilgili? Tam olarak öyle. Kaynaklar Azeri demenin coğrafi ve kültürel olarak daha doğru olduğunu, çünkü bu ezgilerin sadece bugünkü Azerbaycan devletinin sınırlarından değil, İran'da yaşayan milyonlarca Azeri'den de geldiğini belirtiyor. Bunların ısrarla Kars türküsü olarak kaydedilmesinin ise iki temel nedeni olduğu ileri sürülüyor. Birincisi bahsettiğimiz genel Türkleştirme politikası, İkincisi ise o dönemin iletişim imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle bu yeniden etiketlemenin ileride fark edilmeyeceği veya sorgulanmayacağı düşüncesi. Hatta kaynaklarda plaktan derleme diye ilginç bir yöntemden bahsediliyor. Yani komşu ülkelerden ele geçirilen plaklardaki veya kısa dalga radyo yayınlarından duyulan Azeri veya Ermeni müziklerinin doğrudan notaya alınarak anonim Kars türküsü olarak kaydedildiği iddia ediliyor. Bu anonimleştirme meselesi de ilginçmiş gerçekten. Yani sahibi belli türkülerin bile anonim olarak kaydedilmesi de mi bu projenin bir parçasıydı? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş ki? Evet, kaynaklar bunu da doğrudan Türkleştirme ve ulus devletin köklerini derinleştirme projesiyle ilişkilendiriyor. Batıdaki halk şarkısı anlayışında anonim olmanın bir değer ölçütü olarak görülmesinden etkilenilmiş belli ki. Türkiye'de de aslında bestecisi veya kaynak kişisi bilinen pek çok türkünün bile TRT arşivine anonim halk türküsü olarak kaydedildiği belirtiliyor. Buradaki temel amacın Türk milletinin ne kadar köklü, kadim bir kültürel geçmişe sahip olduğunu bu anonim eserler aracılığıyla kanıtlamak olduğu ifade ediliyor. Kaynaklarınızda Aşık Veysel, Davut Sulari, Aşık Daimi gibi ozanların adı türkünün sonunda açıkça geçmesine rağmen eserlerinin kendi yörelerine ait anonim türküler olarak kaydedildiği örnekleniyor. Ali Ekber Çiçek'in dünyaca ünlü Haydar Haydar deyişinin bile Erzincan yöresinden derlenmiş anonim bir türkü olarak kayda geçmesi ya da Aşık Reyhani'nin bestelediği Aşık Emrah şiirinin kayıtlarda Reyhani'nin sadece kaynak kişi olarak gösterilmesi gibi pek çok durum anlatılıyor.
Çünkü o dönem anlayışına göre beste yapmak modern ve makbul değil. Önemli olan köklü, geleneksel ve anonim eserler bulmaktı. Peki kaynaklarınız tüm bu müdahalelerin, değişikliklerin, yanlış kayıtların altında yatan temel sebepleri nasıl özetliyor? Birkaç ana başlık var mı acaba? Metinler genelde 3 ana neden üzerinde duruyor gibi. Birincisi, sözlü gelenekten kaynaklanan doğal değişimler, bozulmalar ve unutmalar. Bu her sözlü kültürde kaçınılmaz olan bir süreç zaten. İkincisi, derlemeleri yapan kişilerin önemli bir kısmının geleneksel şiir, aruz vezni, halk edebiyatı gibi konularda yeterli teknik bilgiye sahip olmaması. Bu noktada Mehmet Özbey'in uzmanlığı bir istisna olarak belirtiliyor kaynaklarda. Üçüncü ve belki de en etkili neden olaraksa bilinçli bir devlet politikası olarak yürütülen Türkleştirme çabası ve yeni kurulan ulus devletin kendine köklü bir geçmiş yaratma, bunu kanıtlama gayreti gösteriliyor. Anlıyorum. Kaynaklarınızda ele alınan bir diğer önemli tartışma da tek seslilik, çok seslilik meselesi. Kemalist ideolojinin çok sesliliği bir modernlik göstergesi olarak dayattığı, ancak halkın bunu pek benimsemediği gibi bir argüman var. Bu sadece bir müzik zevki tartışması mıydı yoksa altında daha derin ideolojik katmanlar mı yatıyordu sizce? Kaynaklar bu konuyu doğrudan Kemalist modernleşme projesinin kültürel ayağıyla ilişkilendiriyor. Şöyle basit bir denklem kurulduğu anlatılıyor. Batı eşittir modern, o da eşittir çok sesli müzik. Doğu ise geri kalmış, o da eşittir tek sesli müzik. Ancak kaynaklar işin ironik bir yönüne de dikkat çekiyor. Aslında Türkiye coğrafyasında Batı tarzı armoniye dayanmasa da doğal bir çok sesliliğin zaten var olduğu belirtiliyor. Örnekler de veriliyor. Karadeniz kemençesinin yapısı mesela, paralel melodiler çalmaya imkan veriyor. Dersim yöresine ait Güldür Gül deyişindeki vokal armonileri, ki bu deyişin sözleri de 14. yüzyıl şairi Nesimi'ye ait olmasına rağmen anonim kaydedilmiş, ya da Artvin bölgesindeki Gürcü köylerinde hiçbir formal eğitim almadan kuşaktan kuşağa aktarılan doğal çok sesli koro geleneği gibi. Hatta kaynaklarda Atatürk'ün sevdiği söylenen şarkıların bile genellikle Rumeli ve Batı Anadolu kökenli olduğunu. Ege türkülerinin, ki birçoğunun Rum ezgisi olduğu biliniyor, bile ona yabancı geldiği gibi iddialar yer alıyor. Yani devletin modern diye sunmaya çalıştığı şey, belki de ülkenin kendi içindeki mevcut müzikal zenginliği ve çeşitliliği göz ardı etmiş olabilir. Kaynaklarda özellikle Kemalist ideolojiyle yetişmiş bazı aydınların savunduğu çok seslilik demokrasi, tek seslilik diktatörlüktür gibi sloganların yüzeyselliği de eleştiriliyor. Bu tür yaklaşımların aslında Atatürk dönemi modernleşme anlayışının bir tekrarı olduğu ifade ediliyor. Ancak şu da belirtiliyor, Muzaffer Sarı Sözen gibi derleyiciler, türküleri Batı armonisiyle çok sesliliğe pek zorlamamışlar aslında. Ahmet Adnan Saygun gibi besteciler Batı formlarında denemeler yapmışlar. Ama bunların halk nezdinde pek karşılık bulmadığı, bunun da genellikle halkın anlamamasına, cehaletine bağlandığı, oysa belki de dayatmaya yönelik bir tepki olabileceği ifade ediliyor. Daha sonra 1970'lerden itibaren Yavuz Tavuk gibi isimlerin geleneksel çalgılarla daha organik, çok sesli denemeler yaptığı, Yaşar Kemal Alim'in bu yönde önemli bir albüme imza attığı da ekleniyor. Yani çok seslilik arayışı zamanla daha farklı, belki daha sentezci yollar bulmuş. Peki türkülerin TRT gibi kurumlarda ısrarla İstanbul şivesiyle söylenmesi talebi, bu da mı aynı ulus devlet projesiyle tek tipleştirmeyle ilgili bir durum? Evet, kaynaklar bunu da doğrudan uluslaşma süreciyle, yani tek tip bir ulusal kimlik, dil ve kültür yaratma çabasıyla ilişkilendiriyor. Bunun Cumhuriyet'le başlamadığı, kökenlerinin İttihat Terakki düşüncesine kadar uzandığı belirtiliyor hatta. Kaynakların altını çizdiği temel sorun şu, var olan zengin tarihsel ve kültürel çeşitliliği kabul edip onu dönüştürerek geliştirmek yerine sanki her şeyi sıfırdan doğru bir şekilde yeniden yaratma ısrarı. Bu ısrarın da pek çok alanda olduğu gibi müzik alanında da içinden çıkılmaz sorunlara yol açtığı ifade ediliyor. O dönemin Vatandaş Türkçe Konuş kampanyaları ve Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un kaynaklarda alıntılanan o talihsiz sözleri, hani bu memleketin efendisi Türk'tür,
Öztürk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardır, o da hizmetçi olmaktır, köle olmaktır şeklindeki ifadeler bu tek tipleştirici ve dışlayıcı zihniyetin en uç örnekleri olarak sunuluyor. Böyle bir bakış açısının farklı şiveleri, dilleri, müzikal ifadelerini nasıl sorunlu görebileceği de tahmin edilebilir tabii. Gerçekten de sizin bize ulaştırdığınız bu kaynaklar ışığında bakınca, türküler sadece kulaklarımıza hoş gelen melodiler olmaktan çıkıyor. İçlerinde tarih, politika, toplumsal hafıza, sansür ve hatta sessiz bir direniş barındıran okunması gereken çok katmanlı metinlere dönüşüyorlar adeta. Her gün mırıldandığımız, bildiğimizi sandığımız o ezgilerin ardında ne kadar çok yaşanmışlık, ne kadar çok dönüşüm, ne kadar bilinçli müdahale yatıyormuş meğer. İnanılır gibi değil. Belki de bu sohbetin sonunda aklınızda kalması gereken soru şu olabilir. Bu kadar hayatımızın içinde olan, bu kadar bizden bildiğimiz türkülerin kökenleri, anlamları, hatta sözcükleri bile bu denli müdahaleye açık olmuşsa, bilinçli olarak şekillendirilmiş veya bazı gerçekleri ısrarla örtülmüşse, kültürel mirasımızın diğer parçaları hakkında bize anlatılanlara, okullarda öğretilenlere ne kadar eleştirel yaklaşmalıyız acaba? Belki de artık bir türküyü dinlerken sadece melodisine, ritmine değil, o melodinin ardındaki olası sessizliklere, ustaca değiştirilmiş gibi duran kelimelere, unutturulmaya çalışılmış hikayelere de kulak kesilmenin zamanı gelmiştir. Size sunulan bu kaynaklar sanki hepimize daha dikkatli, daha sorgulayıcı bir dinleme pratiği öneriyor gibi. Ne dersiniz?